Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Asait Çalışkan. Umarım hepiniz çok iyisinizdir. Geçmiş bayramınız kutlu olsun. Bu bayram diğer bayramlara göre gerçekten daha güzel geçti. Son 2 senedir malum pandemiden dolayı kimse birbirine gidip gelemiyordu ve bayramlar biraz buruktu. Ama bu bayram en azından bizim için, umarım sizin için de öyle olmuştur. Daha kalabalık ve daha güzel geçti. Çocuklar için de daha iyi oldu. Şimdi bayramda arkadaşlar videomuza gelirsek bayramda ben kızıma bayram hediyesi olarak bir çanta ördüm. Şöyle kedili. Instagram'da paylaştım. Burada da hikaye kısmında paylaştım. Gerçekten çok sevildi ve ilgi gördü. Yapımı çok kolay. Ben hemen bir gecede 1-2 saatte bitirdim arkadaşlar. Çünkü penye ip kalın bir ip, hemen örünce bitiyor. Kalıntıyla örüyoruz. Bu şekilde kedili yaptım. Kulaklığı. Arkası da yine böyle düz bir şekilde. Şöyle bir zincir taktım. Sizler dilerseniz böyle bir zincir takabilirsiniz. Veya kendi ipinizden yine askı yapabilirsiniz. Bunun için de videom var. Kanalımda açıklama kısmına ekleyeceğim. Eğer iple çanta sapını örmek isterseniz bunun için bir videoyu açıklama kısmına linkini ekleyeceğim. İpim arkadaşlar penye ip, dediğim gibi kalın bir ip şu şekilde. Başka hangi ip örebilirsiniz? Ribbon iple örebilirsiniz. Kalın makrome iplerle örebilirsiniz. Bu ipleri değerlendirebilirsiniz elinizde yer varsa. Eğer hazır alacaksanız ipinizi penye ip almanızı tavsiye ederim. Dediğim gibi kalın bir ip olduğu için de tığ numaram da kalın arkadaşlar. Ben 10 numara kullanacağım çünkü ipim gerçekten belli oluyordur da bayağı bir kalın ip. Dediğim gibi 10 numara tığ kullanacağım. Şu şekilde ben demir tığ kullanacağım arkadaşlar. İpim kalın çünkü çekerken şu tığlar kolaylıkla kopabiliyor, plastik olanlar. Eğer ipiniz çok kalın değilse bunları da tercih edebilirsiniz. Bunların da kullanımı yine rahat oluyor. Şimdi eğer hazırsanız yapımına başlayalım. Evet, başlayalım. Sihirli halka yapacağız. Parmağıma ipimi doladım. 2 parmağıma doladım arkadaşlar. Biraz geniş olması için. Şimdi buradan ipimi alıyorum ve bir zincirimi çekiyorum. Şimdi sihirli halkamın içerisine sık iğne ile dolduracağım. Toplamda 6 tane sık iğnemi yapacağım. 1 2 3 4 ipimi biraz çekiyorum. 5 biraz çekmesi zor oluyor. Boşluğa 6.'ya batıyorum. İşlemiyorum arkadaşlar. İlk yaptığım sık iğnenin şu arka kanadına batıyorum. Alıyorum ve hepsini birden işleyip 6.'yı bu şekilde yapıyorum arkadaşlar. Şimdi burada şöyle sık iğnenin tepesine değil, böyle 2 tane alttaki battığımız yerden 2 tane oluşan yerin ortasına batacağız. Yani V kısmın ortasından batacağız arkadaşlar. Bu sırada biraz zor olabilir. Ben biraz sık işliyorum. Evet. Sonra aynı yere tekrar batıyorum. Tekrar ipimi alıyorum. Yani çift battım. Yine yandaki sık iğnenin tekrar ortasına batıyorum. Tepesine değil arkadaşlar. Eğer tepesine batarsanız yanlış mı olur? Hayır. Sadece şu başak görünümünü elde edemeyiz. Tekrar aynı yere battım ve çift batmış oldum. Yandaki sık iğneye geçiyorum. Yine ortasından batıyorum. Ve tekrar batıyorum. Evet. Şimdi bu şekilde bu sırayı çift yapacağız. Her birine çift yaparak 3 tanesini yaptık zaten. Geri kalan 3 sık iğneye de çift batıp bu sırayı tamamlayalım. Son sık iğnenin son
son sık iğnede 2 kere hani yine batacağız ya arkadaşlar. Birini batalım. Diğer sık iğneyi batmadan bekleyelim. Birleştirmeyi göstereceğim. Evet, son sık iğnemin içerisine bir kere sık iğne yaptım. İkincisini birleştirme olarak yapacağım. Yine aynı şekilde batıyorum. İpimi alıyorum. İlk yaptığım sık iğnenin şu bize bakan değil arkaya bakan kanadına batıyorum. Ve hepsini birden işliyorum. Şimdi tekrar ilk sık iğnenin şu alt V kısmına yani ortasına batıyorum. İşledim. Yine batıyorum. İşledim. Evet. Çift battım arkadaşlar. Yine yanındakine de çift batıyorum. Benim ipim çok kalın olduğu için arkadaşlar ben bu sırada da hepsine çift batacağım. Eğer sizin ipiniz ince bir ip ise burada bir sık iğne, bir çift, bir sık iğne, bir çift yapabilirsiniz arkadaşlar. Ama ben bu iple onu denediğimde yani bir sık iğne, bir çift yaptığımda böyle şu şekilde toparlanma oldu. O yüzden bakın burada da göstereyim. Çift battım. Bu sırada da hepsine çift battım. Bu şekilde kalın ipimde böyle yapınca şöyle düz bir zemin elde ettik. Dediğim gibi hepsine çift batacağım. Ama sizin ipiniz ince ise burada bir çift bir tek yapabilirsiniz arkadaşlar. Ben hepsine çift batacağım. 6 idi sık iğne sayımız. 12 oldu. Şimdi hepsine çift batacağım. Bu sefer de 24 sık iğnemiz olmuş olacak. Şu şekilde batıyorum. Hepsine çift batalım arkadaşlar. Yine sıra sonunda son sık iğneyi bir kere batalım. İkinciyi birleştirme olarak yapacağız beraber. Evet, şimdi geldim son sık iğnemin son içerisine batacağım. Son sık iğnedeyim. Tekrar batıyorum. İpimi alıyorum. İlk sık iğnenin tepesinden arka kısmına batıyorum. İpimi alıp direkt birleştirdim. Şöyle işledikçe elimle de biraz düzeltiyorum. Şimdi ben bu sırada arkadaşlar 3 sık iğne bir arttır yapacağım. Toplamda 24 tane sık iğnemiz olmuştu. 6 tane ile başlamıştım. Yine arttırmamı 6 taneye düşüreceğim. 3 tane sık iğne, bir tane arttır yaparsam toplamda 6 kez arttırma yapmış olacağım. Bir sık iğne bir arttır yapan arkadaşlarım bu sırada 2 sık iğne bir arttır yapabilirler. Ondan sonra 3 sık iğne bir arttır, 4 sık iğne bir arttır şeklinde büyütebilirsiniz. Eğer ipiniz normal bir kalınlıktaysa. Tekrar ediyorum. Benim ipim çok kalın arkadaşlar. O yüzden ona göre sayılarını uydurmaya çalıştım. Eğer sizlerin de benim gibi böyle kalın 9-10 numarayla, ben 10 numarayla işliyorum ama 9 numarayla da olur. 9-10 numarayla işleyeceğiniz bir ipiniz varsa bu sayıları yapabilirsiniz arkadaşlar. Ama eğer ki özel kesim normal kalınlıkta bir ip kullanıyorsanız da dediğim gibi arttırmalarınızı normal sırayı takip ederek de yapabilirsiniz. Eğer ki bir püf noktası penye ipin, eğer böyle şu şekilde yapabilirsem göstereyim. Şu şekilde böyle marollaşmalar olursa arttırmanız fazla demektir arkadaşlar. Hemen arttırma sayınızı azaltın. O sırada düz gidebilirsiniz mesela. Eğer ki şu şekilde ortaya doğru toplanıyorsa da o zaman arttırma sayınız azdır. Hemen arttırdığınız sık iğne sayısını fazlalaştırırsanız şu şekilde düz bir görüntü elde edebilirsiniz. Böyle yapabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi burayla ilgili yine bir bilgi paylaşayım. Ben kendime de yaptım. Bu şekilde burada da mesela ipimi kopartıp şu şekilde bardak altı olarak da kullanabilirsiniz. Şimdi biz devam edeceğiz tabii çantamıza.
Şimdi başlangıç kısmındayım. Dediğim gibi 3 sık iğne bir arttır yapacağım ben bu sırada. İlk sık iğnemi tek battım. Çiftle başlamıyorum. Tekle başlayacağım. Yanına yine tek yapıyorum. Yandaki sık iğne. Onun yanındakine de yine tek batıyorum. 3 tane tekim oldu. Şimdi 4. sık iğneme çift batacağım. 1 2. Şimdi benim de aynı sayıda kalın iple ören arkadaşlarım, bu sırada biraz marollaşmamız olacak ama sakın korkmayın, bir sonraki sıradan dediğim gibi arttırmalarımızı azaltacağız. O yüzden o marollaşma kısmı gitmiş olacak. Belki olabilir, belki olmayabilir. Ben de çok hafif oldu ama yine de onu giderdim ben. 1 2 3. sık iğneye batıyorum. İpimi biraz çekeceğim. 4.'ye çift batıyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar yapalım. Yine sıranın sonunda son sık iğnemizin son sık iğnesini birleştirme olarak yapacağız. Şimdi geldik sıranın sonuna arkadaşlar. Son sık iğnemi işliyorum. Bir kere battım. Sonda çift batıyoruz. O çiftin tekini batıyorum. Aldım ipimi, diğer yandakinin tepe kısmına batıyorum. Tek kanadına ve üçünü birden işliyorum. Şimdi bakın dediğim gibi burada böyle biraz marollaşmamız oldu. Bir taraf indi, bir tarafı kalktı böyle. Düzgün bir görüntü olmadı. Burada arkadaşlar yine şöyle elimle biraz düzleştireceğim. Ama bu sıranın tamamını tek sık iğne yaparak işleyeceğim. Her sık iğneye bir kere batacağım. Bütün yuvarlağın etrafını bu şekilde döneceğim arkadaşlar. Her sıraya tek batıyorum. Şimdi arkadaşlar dediğim gibi hepsine tek batıp sıra sonuna kadar gidiyoruz. Bu bizim arka tarafımız oluyor. Şimdi sizinle ön taraf yapacağız. Arka taraf ve ön tarafın sayıları aynı arkadaşlar. Buraya kadar ön tarafta şu son sıramıza başladığımızda arkadaşlar birkaç tane sık iğne örüyoruz. Daha sonra ben toplam kaç tane ördüm? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya bu 7 olur, 8 olur. Burada yapabilirsiniz. Burada yapabilirsiniz. O çok önemli değil arkadaşlar. Şimdi kulaklarımızı oluşturacağız. Burada şurada da göstereyim. Bakın. V olan kısma batmadım. Şu araya battım. 2 sık iğnenin arasına şu tepe kısmına batıyorum. Bir tane sık iğnemi yapıyorum. Daha sonra ipimi doluyorum. Batıyorum. Şu ipimi alıyorum. Bir kere işledim. Sonra ipimi alıyorum. Tekrar bir kere işliyorum. Sonra ipimi alıyorum. Bir kere daha işliyorum. Böyle üçlü trabzan yapmış olduk arkadaşlar. Yani aynı yere 2 sık iğnenin arasına bir sık iğne, bir tane de üçlü trabzan yapmış. Şimdi burada bir tane zincir çekiyorum. Şöyle şu kısma şöyle batıyorum arkadaşlar ve geçiş yapıyorum. Şurası böyle biraz sivrilenmiş oldu. Şimdi hemen ikisinin arasına battığım yerin yanındaki sık iğnenin ortasına batıyorum. Tekrar orta kısma batıyorum. Bir tane sık iğnemi yaptım. Toplam 6 tane sık iğne yapacağım. Bununla beraber 1 2 3 4 5 ve 6.
Bunu düzelteceğiz arkadaşlar. Son bir sıramız daha var. Bu şekilde kalmayacak. Şimdi diğer kulağımızı da yapacağız. Yine 2 tane sık iğnenin arasına batıyorum. Bir sık iğnemi yapıyorum. Bir tane üçlü trabzan yapacağım. 1 2 ve 3. 3 kere de işledim. Bir tane zincir çekiyorum ve şu şekilde batıyorum ve direkt geçiş yapıyorum. Yandaki sık iğnenin ortasına şöyle battım. Sadece bu kısımda biraz işlerken zorlandım ben. Onun dışında herhangi bir zorluk yaşamadım. İpim kalın ama arkadaşlar biraz yumuşak bir ip. Örmesi kolay. Bu şekilde 2 tane kulağımızı oluşturduk. Şimdi buradan sonra arkadaşlar başlangıç yerine kadar düz bir şekilde sık iğnelerimi yapacağım. Yine hepsine tek batacağım. Bu şekilde tamamlayacağım arkadaşlar. Bak yanlış olmasın. Arka tarafta bu sıramızı, yani kulak yaptığımız sıramızı hepsini düz gittik. Yani az önce düz gideceğimiz hepsini düz gidelim dediğimde o sıramızı yapıyoruz ve ipimizi kesiyoruz. Ön taraf için yine başlangıçlar aynı, bütün sıralar aynı. Sadece o sondaki düz gittiğimiz sırada bu şekilde kulak yapıyoruz. İki kulağımızın arasında ben 6 tane sık iğne bıraktım. Sizin eğer ipiniz ince ise bunu 7 veya 8 de yapabilirsiniz. Benim ipim kalın olduğu için 6 tane sık iğne şu araya yetti. Şöyle koyduğum zaman 3-4 parmaklık bir arada boşluk var arkadaşlar. Şimdi arka sıramızda hepsini düz gittiğimiz sırayı tamamlayıp ipimizi kesiyoruz. Ön sıramızda da kulağımızı yaptığımız sırada kulaklar bittikten sonra sıra sonuna kadar düz sık iğnelerimizi yapıp bitiriyoruz. Daha sonra artık çantamızı birleştireceğiz. Yalnız bu ön sırada sıra başına geldiğimizde arkadaşlar ipimizi kesmeyeceğiz. Orada son bir sıra daha işlemimiz var. İpimizi kesmeyelim, bekleyelim sıra sonunda. Şimdi sıra sonuna geldim arkadaşlar. Burada son sıramdaki sık iğnemi normal battım. Birleştirme işlemi yapmadım. Normal batışımı yaptım. Burada arkadaşlar hepsini, bütün sık iğnelerin üstünü birleştirme yönteminde yaptığımız işlem gibi yapacağız. İlk baştaki birleştirmede yaptığım yöntem gibi. Nasıl? Şöyle CC dediğimiz yöntem. Sık iğnenin tepesine batıyorum. Ortasına değil, tepesine battım. Direkt geçiyorum. Batıyorum tepesine ve direkt şöyle geçiriyorum. Burada çok ipinizi sıkmayın. Eğer çok sıkarsanız toparlanabilir arkadaşlar. Şöyle bütün hepsinin tepesini böyle geçireceğim. Kulağıma geldim. Kulağımda da yine bakın şu tepe kısımlarına batacağım. Bakın burada da yine yaptım. Bu şekilde aşağıya iniyorum. Her tepeye yapıyorum arkadaşlar bu işlemi. Şöyle yine elimle biraz düzleştireceğim. Böyle arkadaşlar bütün çantanın etrafını, yani ön tarafın etrafının hepsini bu CC dediğimiz yöntemle döneceğiz. Eğer bu işlemi yaparsanız hem kulak tarafı da daha düzgün görünüyor. Benim için öyle oldu. Şart mı? Hayır, şart değil ama daha temiz bir görüntü olduğunu düşünüyorum ben. Dilerseniz bu şekilde, dilerseniz de bu şekilde bırakabilirsiniz arkadaşlar. Bu şekilde olduğunda zamanla şöyle kıvrılmalar olabilir ama bunda kolay kolay
olmaz arkadaşlar. Çünkü bayağı sertleşti. Şimdi bu tarafı bunu da böyle bir bitirelim arkadaşlar. Daha sonra birleştirmemize geçeceğiz. Yanlış. Arka tarafa da isterseniz bu yöntemi, CC dediğimiz yöntemi bütün düz yaptığımız sıradaki bütün sık iğnelerin tepesine yapabilirsiniz. Bu tamamen size ait. O zaman şuranın kalınlığı değişir arkadaşlar. Daha kalın olur. Veya yapmasanız daha ince olur. Yani kabalığını sadece etkiler arka tarafa yapmanız, ama ön tarafta yaparsanız daha güzel bir görüntü elde ediyorsunuz. Bu şekilde hepsini CC yöntemiyle yapalım. Gelelim ve ipimizi kopartacağız arkadaşlar. Evet arkadaşlar, işte bu şekilde hem önü hem arkayı bitirdik. Ben arka tarafta da burada CC dediğimiz yöntemi uyguladım arkadaşlar. Sizlere göstermek için. Ön tarafında bu şekilde şöyle kedi bıyığı yapabilirsiniz, göz yapabilirsiniz, ağız yapabilirsiniz. Ben sadece bunu da bıyık şeklinde yaptım. Siyah iple. Buraya arkadaşlar şu görünümü yok etmek için, parmağın takılmaması için dilerseniz eğer astarda dikebilirsiniz. Ben onu da yapacağım. Evet. Şimdi dikiş kısmına başlayacağız. Bu arada ben kolay olsun diye zincirimi de taktım şu şekilde. Geçirmeliydi zincirim. Ama dediğim gibi sizler açıklamanın kısmına bıraktığım linkteki kordon modelini de yapabilirsiniz. O da yine çok kolay bir model. Hemen işleyebilirsiniz arkadaşlar. Bu şekilde kendiniz de aynı ipten örebilirsiniz. Eğer elinizde bu şekilde bir zincir yoksa veya değerlendirebilirsiniz. Hemen ben bu zincirin ölçüsünü de sizlerle paylaşacağım. Benim kızım 6 yaşında, biraz boylu. Ona tam oldu. Yani kısa boylu değil kızım. O yüzden ona göre eğer sizler de örnek alabilirsiniz. Toplam 35 santim. Açık hali 70 santim arkadaşlar. Şu kısım şöyle 35 santim geldi. Açık hali de 70 santime denk gelecektir. Şimdi şöyle ipimden bir parça kestim. Düğümümü attım. Ve iki parçamı şöyle üst üste koyacağım. Düz taraflarda arkadaşlar. Tersten değil, düzden dikeceğiz. Şimdi herhangi bir yerden önce şu tığımı şöyle bir geçireyim. Tığım arkadaşlar bu arada yün tığı, yani kalın bir tığ. Bu penyeyi başka bir tığla dikemeyiz. O yüzden bunu tercih ettim. Şimdi şöyle koyuyorum. Kulaktan sonra 1 2 3 üçüncü sık iğnenin şu arka kanadına, pardon, şu CC yaptığımız üstte kalacak şu sık iğnenin şurasına arkadaşlar battım. İpimi çekiyorum. Şimdi tekrar yandaki sık iğnenin tepesine batıyorum ve karşıdakinin sık iğnenin tepesinden geçiriyorum. Dikmek biraz zor olacak çünkü kalın bir ip ve işlemeden daha zor olacak, biraz çektirmeli bir dikiş olacak. Yine sık iğnenin tepesinden batıyorum. Karşıdaki sık iğnenin tepesine şöyle geçişimi yaptım. Ve ipimi çekiyorum. Şu CC yaptığımız yerden çıkmıyorum arkadaşlar. Sık iğnelerin tepesinden batıp karşıdakine yine tepesinden çıkıyorum.
Bu şekilde arkadaşlar. Şimdi nereye kadar yapacağız göstereyim. Burada yine kulaktan sonra 1 2 üçüncüyü de şöyle yapıp birleştireceğiz arkadaşlar. Yani kulaktan sonra 1 2 3 üçüncü sık iğneye kadar yapıp dikelim böyle karşılıklı sık iğnelerimizi. Daha sonra artık çantamız bitti. Sonuçta görüşelim. Evet, çantamız bitti arkadaşlar. Sonuna geldik. Dikişlerimizi de yaptık. Şu şekilde içi de küçük de sayılmaz arkadaşlar. Çocuklar için ideal oldu. Biz çok beğendik. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Yapıp çocuklarınızı sevindirebilirsiniz. Siparişler alabilirsiniz. Renk renk yapabilirsiniz arkadaşlar. Kedili değil de ayıcıklı yapabilirsiniz. Kulak için baktığımız yerleri fazlalaştırırsanız eğer yuvarlak bir görünüm elde edersiniz. Bu sefer de ayıcık kulaklar yapmış olursunuz. Böyle çoğaltabilirsiniz dediğim gibi. Şöyle arkasını da göstereyim tekrar. Videomun başında detaylarını anlattım. Malzemelerimin video içerisinde zaten yine sayılar olarak detaylarını verdim. Eğer ki takıldığınız bir yer olursa yorum kısmında sorarsanız çok sevinirim. Yaptığınız çantaları benimle Instagram hesabından paylaşabilirsiniz. Instagram hesabım asaletin_hobileri arkadaşlar. Bana oradan fotoğraflarını atabilirsiniz. Ama lütfen soru ve görüşlerinizi yorum kısmında belirtin arkadaşlar. Malzemelerimi nereden aldığımı da yine Instagram hesabımdan paylaşıyorum. Beni oradan takip ederseniz eğer yine malzemelerim konusunda sizlere yardımcı olurum. Şimdilik benden bu kadar. Diğer videolarımda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.